Burası da nehre bakan arka tarafı. Yani bütün manzarayı Basel'de görme şansınız var. Tek bir alanda ya da noktadan görebiliyorsunuz. Basel trenine bindik şimdi. Şirinlerden. Sen de yeni keşfediyorsun değil mi? Kahvenin yanında her zamanki gibi sağlıklı olsun diye çiğ almışsın Sultan. Tatsız tuzsuz yedireceğim bize. O bahsettiğin yer. Hilal'le mi gelmiştin buraya? Basel'e gitmiştim. Ben biraz yürüyor musun Bağdat'ta? Yakınmış şeyler. Ama Sultan var ya, değişik bir ceviz de yedim ha sayende. Brezilya cevizi herhalde o. Çok Kocaman. kocaman. Şey kadar, kaju gibi lezzetli değil. Bizim cevizler gibi ama neticede tatlı çok. Bir köy. Burası bir köy. Bizdeki köylerle kıyaslayın. Avrupa'nın, hani çok bir yer gezmedim. Slovakya, Avusturya, şimdi Almanya. İşte İsviçre'ye geçip Avrupa'daki 4. göreceğim ülke olacak. O da hani birkaç şehri, tamamını gezme şansım olmayacak. İleride olacak inşallah. Ondan sonra. Ama baktığınız zaman işte Almanya'sından tutun Slovakya'sına kadar, yani bu kadar tarım, sanayi, turizm, tarih iç içe, hem de yayılmış bir şekilde. Yani bizde sanayi bölgeleri biliyorsunuz, malumunuz, İstanbul merkezli, İzmit, Adapazarı, Bursa bu bölgelerde. İşte Ankara, Polatlı, Eskişehir belki, ya da İzmir, Manisa hattını düşünün. Yani Güneydoğu'da Antep civarı. Ama burada öyle değil ya. Yani hemen hemen her köyde her şey var. Değil mi? Tiyatrosundan tut, fabrikasına kadar. Belki parça parça da olsa işte her köy farklı bir parçasını üretip nüfus da ona göre yayılmış. Ne trafik sorunu oluyor. Tabii ki yine metropollerde vardır yani. Münih, Stuttgart'ta trafik sorunu illaki vardır. Ama bizdeki kentler kadar, büyük kentler kadar olduğunu düşünmüyorum. Yine Maps.me, yine böyle internet olmayan ortamlarda benim en büyük yardımcım. Evet, artık Basel'e 3,5-4 kilometre kadar bir mesafe kaldı. Bunlar hobi bahçeleri, öyle mi Sultan? Basel, Bert, indik. Şimdi City yazıyor. İlerliyoruz. İşte yine Baselbad'da da böyle yolcuların yanlarında eğlencelik veya karnını doyuracağı şeyler, ama yine böyle marketteki ürünler de var. Pizzalar, mizalar dondurulmuş.
Belki de eve giderken de götürsün diye. Büyük yani, hani bildik büfeler gibi değil. Kartta sormadılar hiç. Ama bu sormayacakları anlamına gelmiyor. Yakaladıkları zaman, değil mi? Bayağı külfetli bir cezası olduğunu biliyoruz. Ve Basel'deyiz. Eyüp Güreş ile nerede gezek? Eyüp Güreş ile Basel'de gezek. İsviçre'nin sanayi kentlerinden biri olsa gerek diye düşünüyorum. Çok iyi araştırmadım ama. City Lounge North. Burada fuar düzenlenmiş şu anda. Karşısında da yine başka bir lounge veya lounge. Burada da sokak lezzetleri. Şöyle gitsek ya Sultan sırada. Böyle değişik sokak lezzetleri. Hindistan'da da herhalde. Tibet burası da. Tibet mutfağı. Aynı bizdeki gibi böyle hinkal olur ya, büyük mantı. Öyle bir şey yapıyorlar hamur işi. Tabii Türk mutfağı her yerde olduğu için burada yok zannedersem. İşte böyle. Ya Sultan, içime mayamı giymeyi unuttum. Anlattınız o kadar. O nehirde yüzüyordu insanlar diye. Ne olacak? Ocak'ta ben Fethiye'de yüzerim ama burası Fethiye değil tabi. Ama belli olmaz, belki yüzüyorlar. Belli mi olur? Evet. Değişik çiçekler de var. Aynı Saltuklu dönemindeki Anadolu eserlerine benzettim. Tabii ki Saltukluların burada işiyor. Burası müze sanki Sultan, değil mi? Ya da kilise mi? Kilise herhalde. Minareye de benziyor yukarıda tepede şey. İsviçre deyince akla ilk gelenlerden, değil mi? Çikolata ve el yapımı saatler. İşte bakın burada çeşit çeşit çikolatalar. İşte belli kakao oranlarında, meyve oranlarında. Şöyle bir paket hazırlamışlar. Muhtemelen 49-30 frank. 50 frank aşağı yukarı şu gördüğümüz. Yani onu görebiliyorum. Yani kilosu da aşağı yukarı 89 frank. Demek ki o 600 grama yakın. Yani bizim paramızda kilosu 2700 lira yapıyor aşağı yukarı. 3000 lira hatta. Değil mi? 90 frank 3000 aşağı yukarı. 33 lira olsa hemen hemen 3000 lira kilosu. Migros, İsviçre'de Migros'un doğduğu yerlerdeyiz. Pizza 6.80. Dilimi herhalde 6.80'dir değil mi? Kilosu falan değil burada. 4'te biri. Yine İsviçre ortamına göre, değil mi? Fiyatların daha uygun olduğu yer. O sokak lezzetlerinin olduğu yerler benim çok hoşuma gitmedi yani. Sokak diyorlar, plazanın girişinde lunch ve bu fiyatlar bak, etler var burada, tavuk var, bak şeyler, tatlılar, turtalar. Harika ya. Pastalar süper gözüküyor. Kruvasanlar. Börekler falan da var. Bak börek diye geçiyor burada da. Görüyor musun?
3.90. Tabii Türk parasına vurduğumuz zaman 120 lira. Ama burası için gayet uygun. İşte böyle. Hani şimdi bunu alıp da oralar çok pahalı, yaşanmaz, etmez. Dünya, burada asgari ücret Almanya'dan da yüksek değil mi? Yani belki 3000 franga yakın diye tahminen söylüyorum. 3.90'a börek yer yani o adam, öyle değil mi? Bak kurabiyeler falan da var. Burada salatalar var. Böyle hazır. Sandviçler var. Aslında bunlar da fena değil bak. O zaman o pizza daha uygun. Neydi? Köfteli. Şeyler, benim favorim elmalı herhalde bunlar. Yok, farklı bir şey. Değil mi bunlar? Tatlı değil mi? Tatlı bunlar. Peynirli. Ve fiyatlar anladığım kadarıyla Almanya'ya göre biraz daha pahalı. Hem franktan kaynaklı, hani bizim hesabımıza göre. Zaten Almanya'ya giriyormuş. O zaman İsviçre'de çalışmak bir ayrıcalık olsa gerek. Yani böyle Almanya'ya yakın yerde, buralarda olup hafta sonu gidip alışverişine yapıp gelebilirsin. Nehri. Çok büyük. Bu da işte Fransa, Almanya sınırını, İsviçre sınırını belirliyor muhtemelen. Geçtiği yerlerde. Ta Hollanda'dan dökülüyor diyebiliyoruz. Avrupa'nın kuzeyine doğru akıyor. İşte geldiğimiz istikamet böyle şehrin merkezi. Bak, Ren Nehri kenarında yine mekanlar var herhalde, kafeler. İnsanlar oturmuşlar. Önce sigara yakmıştım. Ateş sordular. Baktım kendi aralarında Türkçe konuşuyorlar. Türkçe konuşunca böyle bir anlık da olsa bir mutluluk yaşadık. Memleketten uzakta da olsa. İşte buralarda epey yaygın. Dün Konstans'ta da vardı. Liebe, sevmek, aşk herhalde. Aşk kilidi belki de. Su çok berraktı. Şimdi yağmurlarla falan herhalde böyle. İnsanlar yüzüyor. Tabii şimdi Kasım'ın bugün 20'si. Büyük kızımın da doğum günü. Artık yılbaşına da pek bir şey kalmadı. Bunların da vitrinlerdeki yansımaları. Burası da bizim Ankara evleri gibi tarihi. Belki Eskişehir. Altstadt mı deniyor? Altstadt deniyor buralarda. İnsanların oturup nehir kenarında dinlendikleri, kitap okudukları. Şu cam önündeki çiçekler
Bratislava'da çok yaygındı. Martin Kirche Kilise. Martin Kilisesi. Bulaus House. Mavi ev anlamına mı geliyor Bulaus? Şuranın sahibi Türk olabilir diyorum, dantelleri Hı. koymuş. Türkiye'de Balkan da olabilir, biliyorsun Balkanlarda da yaygın. Bosna, Makedonya yıllarca imparatorluğun tebaası olarak yaşayan milletler. Birçok ortak noktamız var. Börek de bence oradan geçmiştir buralara. Zeytinyağı. Basın, zeytin, Gazete. gazete. Gazete koyma yeri. Özel bir mülk. Zamanında, şimdi bile değil mi, etkileyici. Burası da müze binası. Naturhistorik Ulusal Tarihi Müzeleri. Karşıdaki kilisenin çatısı gayet etkileyici, böyle renkli grafikler var. Almanya'da da bu dikkatimi çeken büyük tabela olmaması. Bak okul. Sadece bu kadar. Biz de kocaman illa asacağız. Hatta ışıklı, neonlu olacak. Burası okul gibi bir yer sanki. Veya kreş, anaokulu gibi. Süsleme yapmışlar. 23 Nisan süslemeleri gibi. Tabii ki işin esprisi yılbaşı, Noel süslemeleridir. Tüm Avrupa'da yaygın olarak böyle Noel zamanı kurulan pazarlar. Şimdi onlar herhalde oluşturuluyor, standları muhtemelen. Böyle kentin önemli meydanlarında, tarihi alanlarda ustalar iş başında. Ağaçlar da süslenmiş. Yani şurada daha önce kurulan yerler var herhalde. Ama daha tam açık değil. Burası bence kentin hem tarihi hem de en önemli meydanlarından biri olsa gerek. Evet. Gerçekten de öyle. İzliyoruz ama dediğim gibi bu meydanda hala yılbaşı için hazırlıklar devam ediyor. Değil mi? Bence Basil'in en büyük kilisesi olabilir. Noel şeyde buraya koyduk ya bence. Hı hı. Baksana şeydeki, şu ağaçtaki süslemeye zaten. Tamamen ahşap. Baksana. Ahşap mı? Yok, ahşap değil. Beton ama ahşap görünümlü. Ya renginden. Bizde hocalar çıkar ya camilerde, anlatır. Belki din adamları işte buradan çıkıp, tabii ki biz çıkamıyoruz, yasak çıkmak.
Dua etmek isteyenler için İnciller. İşte böyle eski sadak türü yerler, mumlar. Vitraylara baksana Sultan, camdaki. Yani buralarda muhtemelen taç giyme törenleri veya çok önemli olaylar, doğum günleri falan yapılmıştır. Önemli kişilerin. Evet, kilise müzikleri değil mi? Org. 1403 yılındaki bir mezar diyebiliriz. 1367, 1318 zamanın toplum önderleri, din adamları, şövalyeleri ya da kralları, muhtemelen onlar adına dikilen anıtlar olsa gerek. İşte bu da sadaka şeyi herhalde, yardım için. Kilidi var bak. Evet, kilidi de var. Görmemiştim hiç. Evet. İşte burada yine kendi kitabı. Baksana şu ahşaptaki şey. Ne kadar eski. Değil mi? Kim bilir kaç yıllıktır. Bizde olsa hemen arka tarafa atılır. Yağmur, güneş çürütür onları güzelce. En sonunda da yakılır. Hı? Hı? Hepsine bir şey olmuşlar. Farklı bir şey olmuş. Ya işte şöyle muhtemelen önemli kişiler buralarda artık ayinleri ya da törenlerini takip ediyorlar demek ki. Hı? Her yer olmuştu. Evet. Bunların bir anlamı vardı onlar için. Mutlaka. Bir yandan da tadilat işlemleri devam ediyor ya da restorasyon. İşte burası da okul sanki. Şule. Hani medreseler olur ya bizde. Bir alanları bak. İşte evcil hayvan veya içki yiyecekle girmek yasaktır deniyor. Evet. Burası da belki manastırı. Hani eğitim veriliyor ya, medrese gibi düşünelim. Hikayeyi yazıyorum bu arada. Umarım yanlış yazmıyorumdur. Külliye. Buradan da giriş var. Ama buradan giriş yok. Baksana güller hala var dalında. Bir de arada kalmış ya bence. Çok ayaz değmiyordur herhalde. Ya bayılıyorum şu mimarilere, çatı mimarisine. Tabi buralar Alp dağlarının eteği. Karın bol yağdığı yerler. Çatılar dik olmazsa karlar kendiliğinden aşağıya inmez. Birikir, daha büyük hasarlara sebep olur diye düşünüyorum. O yüzden dik yapmışlar. Hem de kendi sağlıkları açısından.
Sanki burası bir yazı görmüşüm. Mum dikilen yerde Sultan. Evangeliş Kilisesi olabilir belki. Şu Davut Yıldız'da var ya. Hani girişinde ne kilisesi olduğu yazmıyordu. Sadece bir çıkarım olarak söylüyorum. Şu çatıdaki renkli geometrik şekillerden baklava deseni etkileyici. Bir de şu az önce demiştin ya Sultan, güneş saati gibi bir şey herhalde o ya. Güneş saati mi, o yıldızla ilgili bir şey mi? Değil mi? Yani belki de şöyle. Nehre bakan arka tarafı. Yani bütün manzarayı Basel'de görme şansınız var. Tek bir alanda ya da noktadan görebiliyorsunuz. Evet Sultan Hanım, manzaranın kralı burada. Derin ya burası. Hadi inelim. Bak, Şöyle bakacağız kamera. Oo. Çok korkunç. Yok ya. Ama Ben korkuyorum. dimdik ya hakikaten, baksana. Şurası bir de oval, baksana aşağıya doğru. Burası boşluk gibi böyle kavis vermişler. Hemen nehrin kenarında işte bu kilisenin, külliyenin, medresenin, artık ne derseniz şu alt kısmında insanlar yürüyüş de yapıyorlar. Kolaylıkla Basel olunmuyor işte Sultanım. Hı hı. Evet. Bak şeyden, şu Davut Yıldızı'ndan anlat. Bu hani içeride külliye gibi dediğimiz yer bölümü. Bu da yan kısmı. Şimdi bu kısımdan çıkacağız biz böyle. Gidelim. Şunlar da değişik fil gibi sanki, baksana. Fil, aslan bunlar da. Belki kurt uluyan. Yine fil. Buralara da aynı şekilde değişik değişik bezemeler. Doğal taşlar. Gerçek ağaç da kesmişler yılbaşı için ya da Noel için. Süsler hazır.
bakayım. Bu böyle taşlar, antika tarzı şeyler. Şu bence şu müzik aleti gibi bir şey bak. Mızıka gibi, flüt gibi bir şey. Hı? Mühür galiba. Evet, mühürler. Yani mektupları bal mumuyla şey yapıyorlar ya. Kadar mürekkep önceden bundan mı yapıyorlar? İşte böyle yazarlardı ya, filmlerde görürdük. Tüyle, mürekkeple yazı yazmak için. Sıcak çikolata için herhalde. Alttan böyle ısıtmalı. Şunun sepetinden. 19.90. Bebek tamam. Bak meyveler. Bence bunlar direkt bahçeden. İşte gerçek sokak lezzetleri bunlar olsa gerek. Adı üstünde sokakta yani en azından. Geldiğimiz Baksana istikamet. noodles burada 14.50. Yani İsviçre dediğin gibi pahalı bir kent. Bak kaçmıyor da. Yazılar İtalyanca gibi. Belki Katolik kilisesi olabilir. Duvarlardaki tasvirler. İşte şu da kralları ya da şövalyeleri. Ama bu belki Roma dönemi ait olabilir, eski kıyafeti. Ve kocaman bir Noel ağacı. Hı? Ha, belediye binası. Değil mi? Rathaus. Evet. Burası da sanki böyle merkezi bir otobüs durağı diyebiliriz. Değil mi? Birçok yere buradan kalkıyor. Ya da tramvay durağı. Otobüsler de var, tramvaylar da var. Ya diyorum ya, Avrupa toplu taşıma olayını çözmüş teşviklerle. Mimarisini korumuş. Her ne kadar bu kadar daha önce gezdiğim Avrupa şehirleri kadar temiz görmesem de yine de hani bize kıyasladığımız zaman temiz. Yani şu binalar, çatıları. Şöyle gelmiştik. Böyle inelim. Yine aynı yere çıkarız muhtemelen. İsviçre saatleri de ünlü. Ne kadar? 1195 frank. Ne yapıyor? Aşağı yukarı 35 bin lira falan yapıyor. 1700, 2850 bak şunlar.
Bak. Bakır. Bakır herhalde bunlar. Güzelmiş burası hakikaten. Beğendim Sultan. Teşekkür ederim. Bitte sehr. Zweimal schwarze Kaffee. Bitte. Altı komple armut. Ben hani bisküvi gibi yapıyorlar ya. Çok güzel. Alsana bir parça lütfen. Al öylece. O armut değil ama bak. Bir dakika şunu al. Milföy diyor. Çok güzelmiş gerçekten. Güzelmiş. Biliyorsun ben armutu hakikaten severim yani. Kahve de güzel aroması falan. Burada küçük kilise, Mescit şapel. var. Ha, mescit. Evet, şapel diyorlar onlar. Küçük kiliselere. Onların mesajı. Van Hout. Geldik. Güzel bir gezi oldu hayatım. Bence de güzel. Çok güzel. Bence Hilal'le görmediğinden de gördüm. Hilal artık şimdi izler. Birlikte geldiğinde yine gezersiniz. Gelmesi için fırsat da olmuş olur. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz, hoşça kalmadan önce eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeninizi isteriz. Hatta abone olup, Yorumunuzu isteriz. evet, abone olup Yorum yapmayı unutmayın. çok daha mutlu oluruz. İşte bu. Her şey gönlünüzce olsun.